Merhabalar. Şu tweet serisinde size sevdiğim podcastlerden örnek vereceğimi söylemiştim. Hani podcastlerin nasıl güzel olabileceğini. Uzun senelerdir yani kendim bildiğim bileli radyo dinliyorum. 25 senedir de podcast dinliyorum. Yani bilgisayara ilk yüklendiklerinden beri herhalde devamlı dinlediğim bir şey. Çok uzmanı olduğum bir alan da değil. Hani müzisyen falan da değilim ama yani bu uzun süre dinleyince bu podcastleri insanın kulağında aşina olduğu bazı şeyler var. Onları paylaşacağım sizinle. Yani ne demişim burada? Demişim ki hani videoda örneklerini vereceğim dediğim şeyler ayarında müzik. Giriş müziği mesela jingle. Acele etmeden kısa kısa konuşmak. Hani bunu ben de yapabildiğimden değil ama hani podcast örneklerinde nasıl yaptıklarını size bir göstereyim. Arada ses ve ekonun değişmesi, vurguların yapılması müzikle bu monotonluğu kırmak için çok önemli. Bir de parçalara bölmek yani organizasyon. Tüm konuşmayı başta organize edip ona göre devam etmek. Bir takım örnekler hazırladım. Onların üzerinden geçeceğim. Bu tabii ki hani yeni podcast hazırlayan birinin bunları yapması mümkün değil. Mesela şöyle bir örnek vereyim. En sevdiğim podcastlerden This American Life, Ira Glass. Şöyle bir bakarsanız 95 yılından 2021 yılına kadar 25 yıldır yapılan bir podcast bu. Radyo şovu olarak başlamış. Ondan bazı örnekler vereceğim. Yani bu kalitede yapmak mümkün değil ama en azından hani bu güzel örneklerden bazı şeyler podcast hazırlayan insanların faydalanabileceği örnekler olabilir diye düşünüp bunu verdim. Jingle'la başlayalım. Jingle'ın en çok sevdiğim podcastlerden bir tanesi Car Talk. Başlayalım. Hello and welcome to Car Talk from National Public Radio with us, Quick and Crack, the Tappert Brothers. And we're broadcasting this week from the Center for Grant Money here at Car Talk Plaza. We have a new plan, a new approach for funding. Get this, we're applying for a grant from the National Institutes of Health, the NIH. Now, gördüğünüz gibi bu gerçekten çok catchy yani kulağa iyi gelen bir jingle. Yani bunu duyduğunuz anda bu şovun başladığını radyoda veya podcast'te hemen anlıyorsunuz. O önemli. Başka bir örnek verelim Radiolab'den. Şöyle başlayayım. Başından. NYC Studios, we look at where we are and how we move forward. Find The Experiment on Apple Podcasts. Listener supported. WNYC Studios. wait, you're listening. Okay. All right. Okay. All right. You're Listening. to Radio Lab. Radio Lab. From WNYC. See? Yeah. 3, 2, 1. Hey, I'm Jad Abumrad. This is Radio Lab. Today, we've got a special collaboration with the New Yorker magazine and the New Yorker Radio Hour. Very excited about that. So, for the last several years, we here at Radio Lab, and by we I mean mainly Simon Adler, we have been watching and reporting on Facebook. Specifically, how Facebook decides. Şimdi tamamını dinlemeye gerek yok ama yani buradaki değişikliği görüyorsunuz. Yani burada çok daha değişik bir yani giriş müziği var. Bir konuşma var. Yani bu da çok enteresan. Hani hoşuma giden bir giriş. Bir başka örnek daha vereyim. Bu çok enteresan bir show. Startup diye yayınlandı, bitti sanırım. 2014'te ilk başlamıştı. Ben de başladığı günden beri izliyorum. Bu show'un özelliği burada podcast yapılan show, yani startup show'u aslında podcast şirketi kuran bir insanın bu şirketi kurarkenki yaşadığı tecrübe. Alex Bloomberg bu şirketi kuruyor ve şirket birçok değişik podcastler yapmayı planlıyor. Ve bu podcastleri yaparken başlarına gelenler, ben bunu çok uzun süre öğrencilerimle paylaştım. Özellikle girişimcilik konusunda. Çünkü çok değişik girişimcilikle ilgili hisselerin paylaşılması, şirketin kurulması, yöneticilerin seçilmesiyle ilgili çok enteresan şeyler de var. Ama bunu yapan Alex Bloomberg uzun süredir radyoculuk yapan bir insan. Bu tecrübesini kullanarak bu işe giriyor ama birazcık hani
Hani bir tarafta podcast'ı çok güzel yapmak var. Her zaman ona zaman harcamak var. Bu çok sevdiği bir iş. Ama diğer taraftan da bu iş bir sonuçta yapması gereken bir business. O kısmı da var. Çok enteresan bir podcast. Onu da bir dinleyelim. I'm Alex Bloomberg, and you're listening to Startup, the podcast mini-series documenting the launching of my podcast company. Meta, I know. It's the business origin story you never actually hear, said down before the facts can fade into this is the garage where it all started mythology. It's the most honest and transparent account I can make. That's something that happens every day in this country, but we hardly ever see firsthand. Starting a business. You're listening to episode 2. If you didn't hear episode 1, you can start from the beginning by listening to that one first. And just to recap, previously in episode 1, I went out to pitch my business idea, a network of podcasts focusing on narrative journalism and storytelling, to Silicon Valley investor kingpin Chris Sacca. The pitch did not go well. You got to tighten up your story. So then, We'll start again. Yeah. So you've now kind of All right. standard. If I were calling an Uber right now and it said it's going to be here in 2 minutes, and that was all the time you had, what are you doing? So I'm making a network of digital podcasts. Let's stop there. Duralım orada. Yani şunu da gördüğünüz gibi ya, bir taraftan konuşuluyor. Hani bir taraftan programı tanıtıyor Alex Bloomberg. Arkasından Chris Sacca ile konuşuyor ama müzik de devam ediyor bir taraftan. Hani müzik monoton da değil. Yeri geldiğinde müziğin sesi yükseliyor vurgularda. O da çok önemli. Hani giriş müziği başka ama podcast'in içinde devam ederken de müzik çok önemli. Ona da birkaç örnek vereceğim. Sanırım onu zaten tweet'te de bahsetmiştim. Şurada birkaç örnek verelim hemen. We heard stories about a lost roll of film discovered, coincidentally, in the stomach of a decomposing hyena. About the man who got his favorite t-shirt back from a stranger's knapsack in Slovakia. About the woman who was dating not one, but 2 Mark Steven Andersons at the same time. About the student whose car broke down in rush hour on a busy highway, and the one person who just happens to stop who comes to her rescue. It's her dad, who lives 4 hours away. And one of my favorites, from a woman named Jill Peterson, who felt nauseated on the subway in New York City. As they pull into the 2nd Avenue stop, there's a garbage can perfectly positioned to help her out. So the train doors open, and I'm beelining it for this can. How are you feeling? William Arthur Vandeputty. There was the guy at the mall doing surveys who had to ask people their phone number. It's obvious the guy who's surveying starts to make up it. Seslerin hani sunucunun seans sesi, diğer taraftan müziğin sesi ve sonuncu olarak da üçüncü şahıslar yani programın içine getiren insanların sesinin ayarlaması çok önemli. O kulağa hoş gelen bir kombinasyon sağlıyor orada gördüğünüz gibi. Yani bunlar kolay işler değil tabii ki. Yani bu sonuçta bir mühendislik işi, ses mühendisliği işi ama podcast yapan şeylerden bir tanesi de bu. Yani bir örnek daha vereyim hemen. okay, so let's begin today's program with a story by a 25-year-old reporter, namely me, at 25. This clip that I'm about to play you was on an NPR program called Let's Hear It. Though I have to say, I think the 25-year-old me would find this intro that I'm doing right now to the story to be kind of mumbly and understated. Here's how 25-year-old me kicked off his story. And now, true to life, adventure stories. Yeah, I had flair. That's how I talked back then on the radio. Today's adventure story began this way. I was sitting outside the office of Betty Bird. She's one of the producers of this radio program, and she's blind. Okay, I'm just going to stop the tape right there. I have so much to say about this, but I'm just going to let this play for a minute or two first. Stay with me here. Okay, I'm outside Betty Bird's office. And I overheard her tell this story. She was walking down the street. She was with a friend, and some woman, a complete stranger, walks up to the two of them, catches up to the two of them, and this stranger says to Betty, "Well, how did you lose your sight?" And I said, "I don't usually share that with anybody except friends." And she said, "Well, I just want to know. I just want to know, when did you lose your sight and how did it happen?" And I said, "Well, I don't really care to discuss that with strangers." And she said, "Well, I don't know why. You certainly don't have a very Christian attitude. You should be grateful. I've given money to the blind. You should be grateful." I said, "You've never given any money to me, lady," and crossed the street to get away from her. Now, when I heard this story, I got really excited. And that... Şimdi
Burada çok daha değişik şeyler de var. Bu güzel bir show, 25 diye. Ira Glass, bu This American Life show'unu yapan kişi 25 yıldır yapıyor bu şovu. Bu ilk baştaki şovlarından bir tanesine geri gidiyor ve ses tonunda, konuşma tarzında birçok şeyde de değişiklik olmuş tabii 25 senede. Güzel bir şov. Ben bunu izlemenizi tavsiye ederim. Hani tamamını burada size izletmeyeyim ama gerçekten kendine bir geriye doğru dönüp bakıp hani artılarını eksilerini konuştuğu güzel bir şov. This American Life tabii ki yani çok kalabalık bir kadroyla yapılıyor. Şöyle bir bakalım staff dediğimizde. Ira Glass bu tabii ki yapımcısı ve ana hostu. Birçok değişik insan var. Sarah Abdurrahman, Baker, sonra Banker, Susan Burton. Yani çok değişik insanlar var. Gördüğünüz gibi kalabalık bir grup. Yani 2 kişinin, 3 kişinin böyle bir show bu kalitede çıkarması mümkün değil ama bir takım hani fikirler alınabilir diye paylaşıyorum. Bir örnek daha vereceğim. Hatta şöyle döneyim. Radio Lab'e gidelim. Radio Lab'de burada bir story var. Ona gideceğim. Sanırım yanlış anımsamıyorsam şu dakikalarda falan başlaması lazım. Başlatalım. Yeah, and I understand that to be a joke. So I'm like, yeah, of course there should be space for humor, and then I know why satire is so important. But I'm sensing a but. What is it? So it's how do I put it? So for me right now, it's funny, but humor is a luxury, and we're not. None of us are laughing right now. So yes, we've seen content like that. It's unfortunately quite prevalent, and we've lived through it. So it's not something that we joke about, right? Burada da çok güzel bir şekilde müziğin vurgulama olarak kullanıldığını görüyoruz. Hani sessizlik de bazen kullanılıyor ama müzik de çok güzel kullanılabiliyor. Tekrar dinleyelim. Tam şu noktada. Tam burada. But I'm sensing a but. What is it? So it's how do I put it? So for me right now, it's funny, but humor is a luxury. And tam o an. Humor is a luxury dediği anda verilen vurgu çok önemli. Yani bu bir şekilde hani sonuçta bu izlediğiniz bir 46 dakikalık bir podcast, gördüğünüz gibi uzun bir podcast. Yani devamlı dinlemek, engage şekilde dinlemek için bu çeşit yani vurgular sizi tekrar uyandıracak, şova döndürecek şeyler çok önemli. Yani birçok yani bu Amerika'da da var. Birçok dinliyorum böyle. Yani podcast tamamen aynı ses tonunda monoton bir şekilde devam ediyor. Ve insanı hani bir süre sonra dinlemiyorsunuz. Yani ben kendimi bir 10 dakika içinde bir tekrar başa dönüp tekrar dinlemek şeklinde buluyorum. Hani bazen okursunuz ya böyle çok sevmediğiniz bir kitap. Paragrafı bitirirsiniz ya ben ne okudum der başa dönersiniz. Bir daha okursunuz. Sonra tekrar ya ben ne okudum deyip başa dönersiniz. Bu da birazcık öyle. Yani podcast çok blend yapıldığında ve sesler de monotonsa insan biraz şey yapıyor yani ya, ne bu ya falan deyip dinlememeye başlıyorsunuz. Bir de podcast'in dediğim gibi en son herhalde şeyden bahsetmiştim. Parça parça olması. Bu This American Life'da gördüğünüz gibi değişik parçaları var. Prolog var. Act var. Değişik act'ler. Her haftada olan podcast'in içinde. Şurada bir Act 1'a girelim. Dinleyelim şunu bir parça. Act 1, God Committee. So we start with this example of a very pure situation. People who've been given the difficult task of trying to figure out how to distribute something important, in fact, in this case, life-saving medicine. They're deciding basically who will live or die, and the very idealistic solution they came up with. Lily Sullivan tells the story, which starts, as you might expect, with a medical breakthrough. Back in 1960, a doctor named Belding Scribner had a patient, a young man with kidney problems. It was something Dr. Scribner had no way to treat, so he had to send the guy home to his family to die. The case haunted Dr. Scribner. One night, he woke up at 4 a.m. with an idea, a way he could have saved that man. A Teflon tube that could be stitched into the blood vessels of the arm and stay implanted there. It made long-term dialysis possible for the first time. They'd pull the blood out of someone's body, clean it the way a kidney does, and put it back in. People called it a medical miracle, an artificial organ that could cheat death. There was a problem, though. The machine they came up with was big and complicated. They built it from a Sears Roebuck freezer that they'd modified with a bunch of other parts. Nurses called the machine the monster because it was so big and unwieldy,
and every patient needed to spend dozens of hours each week connected to it. And only 5 of these machines existed. This is still in the experimental stages, so they could only take care of a few people. And there were thousands of people dying from kidney failure every year in the country. So on one hand, a miracle. On the other, Dr. Scribner had traded one harrowing problem, a medical one, for an equally harrowing ethical problem. How do you choose which few to save, and which thousands would die? Dr. Scribner started getting flooded with requests from people desperate to be put on the machine. Bu son story, yani güzel. Story de çok güzel. Bunu ben sanırım Twitter'da daha önce paylaşmıştım. Sonuçta bu bir komite kurulmuş. Hani nasıl kullanılsın bu diyaliz makinesi ilk zamanlarda, biliyorsun 10-12 saat gerekiyor bir insana ve çok sınırlı sayıda üretilmiş bir makine. Burada da şurada da fark ettiğiniz gibi müzik değişik bir şekilde lirinin sesine göre ve konunun gittiği yere göre ritmi değişen bir müzik. Yani o şekilde ayarlanmış. Yani bu da gerçekten büyük emek verilmiş bir podcast. Yani öyle 5 dakikada yapılan bir iş değil bu yani. Bir hafta boyunca şu gördüğünüz şovun tamamını bir haftada hazırlanıyor ve tamamı da herhalde 53 dakika. Yani bir hafta boyunca bu kadar insan bunu hazırlıyor. Yani emek verilen şeyler. Yani bir parça hani bunları size paylaşmak istedim. Bilmiyorum hani şu tweette bahsettiğim şeylerin tamamına değindim mi? Sanırım değindim. Umarım faydalı olur. Ne bileyim, en azından iyi podcastler nasıl olur? Bunu görmüş oluruz. Kötülerinden örnek vermek istemiyorum. Zaten bolca. Birçoğuna ben de denk geliyorum ve bir kere dinleyip sonra da bırakıyorum. Neyse, kolay gelsin. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.